Antik Yunan filozofu Demokritos denince aklınıza muhtemelen okuldan kalma o tek kelime geliyor. Atomlar. Ama bakın, o sadece atomcu adamdan çok ama çok daha fazlasıydı. O, aynı zamanda insan yaşamının nihai amacını, yani neşeyi, iç huzurunu arayan bir filozoftu. Gelin bu ilginç bağlantının derinliklerine inelim. Şu söze bir bakın. Yaklaşık 2500 yıl önce söylenmiş ama sanki dün sabah söylenmiş gibi taze ve güçlü, değil mi? İşte bu basit ama inanılmaz derin ifade, Demokritos'un felsefi yolculuğunun varış noktasını, yani Ütemia'yı, o aradığı içsel dinginliği daha en başından bize gösteriyor. Ve işte tüm bu anlatının merkezindeki büyüleyici bulmaca da tam olarak bu. Yani evreni oluşturan o en küçük, bölünemez parçacıklar hakkındaki bu kadar radikal bir teori, iyi bir yaşam sürme sanatıyla nasıl birleşebilir ki? Demokritos'un fiziğiyle etiği arasında kurduğu o köprüyü anladığımızda onun dehasına gerçekten hayran olacağız. Şimdi her şeyden önce Demokritos'un ne kadar geniş bir alana yayılan bir düşünür olduğunu görmemiz lazım. Yani onu tek bir alana sıkışmış bir uzman gibi düşünmeyin sakın. Kendisine felsefede bir pentatlet deniyormuş. Yani antik olimpiyatlardaki beşli yarışmadaki bir atlet gibi çok yönlü. Fizik, etik, matematik, müzik, hatta el sanatları üzerine bile yazmış. Düşünün, çalışmaları o kadar kapsamlı ve o kadar etkileymiş ki bir başka dev isim olan Platon'un onun bütün kitaplarını toplatıp yakmak istediği söylenir. Bu bile tek başına onun entelektüel gücünün nasıl bir tehdit olarak görüldüğünün kanıtı. Ama işin trajik tarafı ne biliyor musunuz? Bu devasa külliyattan günümüze tek bir tam metin bile ulaşmamış. Demokritos'u başta Aristoteles olmak üzere onu eleştiren ya da ondan alıntı yapan yazarların metinlerindeki kırıntılardan tanıyoruz. Yani onun düşünce dünyasını adeta bir dedektif gibi başkalarının bıraktığı ipuçlarını birleştirerek yeniden kurmak zorundayız. Peki bu yeniden inşa ettiğimiz düşünce dünyasının temeline indiğimizde ne görüyoruz? Demokritos'a göre gerçekliğin özü aslında inanılmaz derecede basit. Sadece iki malzemeden oluşuyor. O, etrafımızda gördüğümüz bütün bu çeşitliliğin, bu karmaşanın ardındaki o temel ilkeyi arıyordu. Yani her şeyin en dibine indiğinizde geriye ne kalır? Cevabının ilk kısmı işte bu. Atomlar. Zaten kelime de Yunanca bölünemez anlamına gelen atomos'tan geliyor. Bunlar varlığın legoları gibi. Ebedi, yok edilemez ve sonsuz çeşitlilikte şekle sahip minicik parçacıklar. Ve işte ikinci, bir o kadar da hayati olan malzeme boşluk. Düşünsenize, eğer sadece atomlar olsaydı, evren yekpare katı ve hareketsiz bir kütle olurdu. İşte boşluk, atomların içinde serbestçe hareket etmesine, çarpışmasına ve birleşmesine olanak tanıyan o sahne. Demokritos'a göre gerçeklik işte bu kadar, atomlar ve boşluk. Gördüğümüz, dokunduğumuz her şey bu ikisinin bir sonucu. Bu atomların temel özelliklerini de şöyle özetleyebiliriz. Sayıları ve şekilleri sonsuz. Ebediler, yani yoktan var olmuyorlar ve vardan da yok olmuyorlar. Sürekli bir devinim, bir girdap içindeler. Ve bu hareketleri sırasında birbirleriyle çarpışıp, birleşip, ayrılarak bizim algıladığımız masaları, sandalyeleri, yıldızları ve evet, bizzat kendimizi oluşturuyorlar. Peki, tamam. Eğer gerçeklik sadece atomlar ve boşluktan ibaretse, bizim her gün deneyimlediğimiz bu dünya ne anlama geliyor? Mesela tatlılık, renkler, sesler, bunlar gerçek mi? İşte Demokritos'un burada yaptığı ayrım çok ama çok radikal. Bakın, bu ayrım felsefesinin en sarsıcı noktalarından biri. Sol tarafta uzlaşıya göre var olanlar var. Yani bizim duyularımızla algıladıklarımız. Tatlar, renkler, sıcaklık. Bunlar gerçekliğin kendisi değil, bizim duyu organlarımızın atomlarla etkileşiminin bir sonucu. Sağ tarafta ise gerçeklikte var olanlar var. Sadece ve sadece atomlar ve boşluk. Yani balın tatlılığı balın kendisinde olan bir özellik değil. O tatlılık hissi dilimizdeki atomlarla balın atomlarının etkileşimi sonucu bizde ortaya çıkan bir şey. Gerçeklik bizim algıladığımızdan çok daha farklı ve aslında çok daha basit. Bu alıntı Demokritos'un duyularımıza ne kadar şüpheyle yaklaştığını müthiş bir şekilde özetliyor. Duyularımız bize gerçekliği değil, sadece onun bizdeki yansımalarını, etkilerini gösteriyor. Gerçeğin kendisi ise sanki bir kuyunun dibindeymiş gibi karanlıkta gizli ve ona ancak akıl yoluyla, işte bu atom ve boşluk teorisiyle ulaşabiliriz. Peki, bu kadar materyalist bir dünya görüşü
bizim en kişisel, en gizemli bulduğumuz şeye, yani ruhumuza nasıl uygulanır? Demokritos'un cevabı burada da son derece tutarlı ve bir o kadar da devrimci. Evet, aynen öyle. Demokritos'a göre ruh bedenden ayrı, ölümsüz, uhrevi bir varlık falan değildi. Ruhun kendisi de tıpkı evrendeki her şey gibi atomlardan oluşuyordu. Yani bedenin içinde gizemli bir hayalet yoktu, sadece daha incelikli, daha farklı türden atomlar vardı. O kadar. Ona göre ruh, en hareketli atomlardan, yani pürüzsüz, yuvarlak ve ateşe benzer atomlardan meydana geliyordu. Bu atomlar bütün vücudumuza yayılmıştı ve canlılığın, hareketin temel kaynağıydı. Ama buradan çıkan en önemli sonuç şuydu: beden öldüğünde bu ruh atomları da dağılır. Dolayısıyla ruh da ölümlüdür. Ölümden sonra bilinç, duyu veya herhangi bir varoluş hali yoktur. Her şey biter. Nokta. İşte şimdi fiziğiyle etiği arasındaki o köprüyü net bir şekilde görüyoruz. Bu atomcu ruh anlayışı ilk başta kulağa biraz korkutucu gelebilir ama Demokritos için aslında tam tersi özgürleştiriciydi. Düşünün, eğer ölümden sonra bir ceza, bir yargılama, bir bilinç yoksa, o zaman ölümden ve öbür dünya hakkında uydurulmuş korkutucu masallardan çekinmenin de bir anlamı kalmaz. Ölümün nihai bir sonu olduğunu anlamak, bizi yaşamı boyunca anlamsız korkularla kendine eziyet eden insanların kaderinden kurtarır. Ve böylece bütün bu parçaları birleştirdiğimizde Demokritos'un nihai hedefine ulaşıyoruz. Evrenin atomik doğasını anladıktan ve ölüm korkusundan arındıktan sonra peki bu hayatta nasıl yaşamalıyız? Amaç ne olmalı? Demokritos'un hedefi öyle anlık hazlar veya gelip geçici zevkler değildi. O, eutemia adını verdiği bir durumu hedeflerdi. Bu, kelimenin tam anlamıyla iyi ruh hali veya neşelilik demek. Ama bu, fırtınalı bir denizin çalkantılı yüzeyi gibi bir neşe değil, daha çok denizin derinliklerindeki o mutlak sükûnet gibi bir içsel dinginlik hali. Korkudan, batıl inançlardan, aşırı duygulardan arınmış, sakin ve dengeli bir ruh hali. Peki bu dinginliğe nasıl ulaşacağız? Demokritos'un tavsiyeleri son derece pratik ve hayatın içinden. O, mutluluğun dış koşullarda, yani aşırı zenginlikte falan olmadığını söylüyor. Gerçek şans, elindekilerle mutlu olmayı bilmektir. Önemli olan ne kadar çok şeye sahip olduğun değil, sahip olduklarınla ne kadar huzurlu olduğundur. Ama bu dinginlik, hayattan tamamen ele tek çekmek, bir kenara çekilip oturmak anlamına da gelmiyor. Demokritos, keyifli anların, kutlamaların, dostlarla yenen yemeklerin hayatın ne kadar önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. Bunlar, hayat yolculuğundaki dinlenme ve keyif alma duraklarımızdır. Dengeli bir yaşam hem sükûneti hem de ölçülü sevinci barındırır. Ve sonunda her şey bilgeliğe ve dengeye çıkıyor. Ne zaman tutumlu olacağını, ne zaman harcama yapacağını, ne zaman zevk alacağını, ne zaman geri durulacağını bilmek. İşte bu, iyi bir insanın ve dolayısıyla neşeli bir hayatın anahtarıdır. Her şey doğru ölçü ve doğru zamanlamayla ilgili. Demokritos'un bize gösterdiği şey şu: dünyanın temel işleyişini anladığımızda birçok yersiz korku ve endişemiz aslında buharlaşıp gidiyor. Bugün sürekli bir bilgi bombardımanı, bir karmaşa içindeyiz. Belki de Demokritos'un 2500 yıl önceki o çağrısı, yani temel gerçeklere odaklanma ve basitliği kucaklama çağrısı, aradığımız o içsel dinginliğin, o neşeliliğin en doğru yoludur. Ne dersiniz?